Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber aklınızdaki kişi bugün hayatında neler yaşıyor ve siz neler yaşayabilirsiniz bunlara bakacağız. İlahi Güç'ten en net bilgileri alarak aktarabilmek için niyetimi alıyorum. Enerjiye dahil olmak için kanalıma abone olmanız ve bu videoyu beğenmeniz yeterli olacak. Aynı zamanda ücretsiz şifa çalışmaları yaptığımız bir WhatsApp grubumuz var. Dileyen arkadaşlarım açıklamalar kısmındaki linkten bu gruba dahil olabilir. Günlük his yüklemeleri ve bilgilendirmelerin yapıldığı bir grup. Hemen başlayalım. Öncelikle aklınızdaki kişi bugün hayatından neler yaşıyor dediğimizde gökkuşağının ruhu olarak geliyor. İçinde ağlayan kara bulutlar dağılıyor. Sıkıntılı süreçlerin ardından gökkuşağı seni iyileştirmek için doğuyor dedi. Güzel enerjiler aktif olmaya başlamış aklınızdaki kişinin hayatında. Yavaş yavaş sıkıntılı süreçlerin üstesinden geldiğini düşünen, güzel gelişmelerin olduğunu söyleyebiliriz. Bunu fark etmeye başladığı bir sürecin içerisinde olacak günün enerjisinde. İşaretler, tanıma, ilahi dişil. Şimdi genel olarak baktığımızda bugünün enerjisinde en yüksek enerji kılıç yedilisi ile beraber kılıç yedilisi arkadan çevrilen işlerden bahseder. Aynı zamanda saklanan, gizlenen duygulardan bahseder bize. Bu konuların hakim olduğunu söyleyebiliriz hayatında, gün enerjisinde. Özellikle ikili ilişkilerle ilgili sakladığı duygular, göstermediği duygular, düşüncelerle ilgili artık bazı değişim ve dönüşümlere kendini açtığı bir sürecin içerisine doğru girecek olabilir aklınızdaki kişi. Sistem tarafından bazı işaretler ona aktarılıyor. Artık gerçek manada yani bir ilişkinin içerisinde kendini saklayan, gizleyen bir enerjideyse artık duygularını daha net aktarabileceği, anlatabileceği bir sürece doğru geçmesi gerektiğini fark ettiği bir günün içerisinde diyebiliriz. Şimdi ilahi dişil kartıyla beraber, şimdi burada dişil enerji bize daha çok böyle alma enerjisinden bahseder. Yaratım enerjisinden bahseder. Ve bu noktada daha çok böyle sevgiyi, ilgiyi almaya açık olduğu bir sürecin içerisine girecek olabilir. Ama buradaki alma biraz şey gibi, kendisinden almak, yani kendisine sevgi göstermek, kendisine ilgi göstermek istediği bir sürecin içerisinde olacak. İçsel olarak bir değişim ve dönüşüm içerisinde olacak diyebiliriz. Bazıları için de dişil enerjilerle ilgili bazı işaretler aldığı ve bu konuda artık daha farklı bir enerjiye doğru geçmeye başladığını söyleyebiliriz. Şimdi günün enerjisinde biraz böyle kendini suçlu hissettiği bir sürecin içerisine girecek olabilir. Özellikle ikili ilişkilerle ilgili bazı yaptığı şeyler onu rahatsız ediyor diyebiliriz. Yani pişman ettiği bir kendini suçlu hissetmesine sebep olan bir durum yaratıyor. Melankolik bir enerji içerisine girecek. Biraz bu durum önünü görememek olabilir. Biraz genel manada da karamsar bir enerji de olabilir. Şimdi çok fazla ay vurgusu var. Ay bize anneden bahseder. Şimdi bu noktada şöyle, bilinçaltında çok böyle karanlık bir taraf olabilir. Onu daha çok nasıl söyleyeyim karanlık derken, olumsuz çok fazla inancı olabilir ve bu inançlar onu yönetiyor olabilir. Daha farkına varamadığı birçok inancı olabilir aklınızdaki kişinin. Bu ne demek? Daha çok işte ben karar veriyorum, ben yapıyorum gibi düşünürken aslında bilinçaltının onu yönlendirdiğinin farkında olmayan bir enerji var. Bu yüzden de daha çok böyle bilinçaltını ya da ben ne düşünüyorum, aslında bendeki inanç ne gibi bir düşünceye geçmesini sağlamıyor. Yani bunları düşünmüyor. Daha çok işte ben karar veriyorum, ben yapıyorum dediği bir durumun içerisinde. Umarım burayı anlatabildim. Artık yavaş yavaş yükselişe geçmek istediği bir sürecin içerisinde uzun süredir hem maddi konularda hem ikili ilişkilerle ilgili duran bir enerji yaşanmış olabilir ya da negatif olarak bazı sıkıntılı süreçlerin içerisinden geçirilmiş olabilir. Artık yavaş yavaş maddi ve manevi olarak da güzel enerjilere doğru geçmeye başlayacak. Sistem tarafından desteklendiği bir süreçte aslında. Desteklenmek de şu şekilde, yani yaşadığı şeylerdeki asıl durumu, asıl duyguyu sistem ona gösteriyor bazı işaretlerle.
Şu an en azından ikili ilişkilerle ilgili gelen mesajları almaya kendini açmış diyebiliriz. Bu alanda daha da iyi. Ama maddi konularda birazcık daha düşüncelerinin, inançlarının maddi tarafı nasıl etkilediğini çok da şu an fark edemiyor. Şimdi ayrıntılı olarak bakalım günün enerjisinde. İş hayatında, sizinle ilişkisinde ve aile ilişkilerinde neler yaşanabilir? Şimdi kupa kralı, para şövalyesi, para onlusu. Güzel. Şimdi iş hayatıyla ilgili başlarsak eğer, iş hayatında daha sezgisel olduğu, daha net bazı şeyleri görmeye başladığı bir sürecin içerisinde olacak. Bu zamana kadar ya zihin tarafını çok çalıştırdı, duygusal tarafı geri plana attı ya da duygusal tarafı daha ön plandaydı, analitik tarafı geride bırakmış olabilir. Artık bu iki tarafı da dengelemeye başladığı bir sürecin içerisinde olacak diyebiliriz. Karşısındaki insanların ne istediğini anlamaya başladığı bir sürecin içerisinde olacak. Özellikle hizmet sektöründe çalışıyorsa eğer bu alanda çalıştığı kişiler, iş partnerlerinin ne istediğini anlamaya başlayacak diyebilirim. Özür dilerim, sesim gidiyor. Daha çok böyle karşısındaki kişinin ne istediğini, neye ihtiyacı olduğunu, ondan ne beklediğini fark ettiği bir sürece doğru gidiyor iş hayatıyla ilgili. Bu da daha çok böyle artık deneyimlerini kullanarak bu zamana kadar çok fazla korkan bir enerjide kalmış olabilir. Yani güvenli alandan çıkmak istememiş olabilir. Güvenli alandan çok da çıkmak istememiş olabilir aklınızdaki kişi. Artık buradan çıkmak istediği bir sürecin içerisinde. Çünkü artık kazanmak istiyorsa, artık farklı bir şeyler yapmak istiyorsa deneyimlerini göz önüne alarak insanların ne istediği, ne arzuladığına odaklı bir şekilde çalışmak, bu alanı denemek istediği bir sürecin içerisinde olacak. Kendini çok fazla ifade edemeyen biri olabilir. Sesim gidiyor çünkü onun kartlarında. Biraz böyle sanki belki yanlış bir şey söylerim korkusu yaşayan biri olabilir. Ya da genel olarak insanların ne söylediğine çok fazla önem veren biri olabilir. Özellikle iş hayatında. Şimdi sizin arasındaki ilişkide neler olabilir dediğimizde açıkçası şu an beklemede. Biraz şey bir bekleme ama nasıl söyleyeyim? Sırtlanın böyle avını beklemesi gibi bir enerji içerisinde. Korku çalışıyor hatta. Bazı gerçeklerin ortaya çıkması onu şu an rahatsız ediyor. Ve bu ortaya çıkan durumlarla beraber duygu da olabilir, yaşanılan bir olay da olabilir. Kaygı seviyesi çok ciddi şekilde yükselmiş. O yüzden şu an daha çok böyle gözlediği, beklediği ve doğru zamanda hareket etmek istediği bir sürecin içerisinde sizinle. Ortaya çıkan ne? Özlem. Şimdi burada duygularının ortaya çıkmasından korkan bir enerji de olabilir. Yani şöyle, harekete geçmek istiyor, özlediğini belki söylemek istiyor ya da barışmak için adım atmak istiyor ama kendini zayıf göstermek istemediği için, çünkü onun için duygularını göstermek zayıflık, harekete geçemiyor. O yüzden bir bekleme enerjisine doğru geçmiş diyebiliriz. Kendi içinde ortaya çıkan o özlem enerjisi, karşısındaki kişilerin bunu anlamasını istememesi, onda ciddi şekilde anlarlar mı kaygısı çok yüksek diyebiliriz. Yani şöyle, biraz önce dediğim gibi aslında barışmak istiyor, özlediği için harekete geçmek, eyleme geçmek istiyor. Görüşüyorsanız da burada özlediğini söylemekle ilgili ya da yaptığı hataları kabul etmekle ilgili zorlandığı bir süreçte. O yüzden aradaki enerjinin düzelmesiyle ilgili, daha iyiye gitmesiyle ilgili daha çok beklediği bir fırsat var diyebiliriz. Sizin bir adım atmanız olabilir belki. Ama daha çok bekleme enerjisinde geliyor. Şimdi aile hayatında neler yaşayabilir dediğimizde para onlusu, yolculuk ve teslimiyet. Şimdi genel olarak baktığımızda ailenin yanına gitmek istediği, konuşamadım. Ailesinden uzak bir yerdeyse ailenin yanında olmak istediği bir sürecin içerisinde
diyebiliriz. Kendini kötü hissettiği bir durum yaşıyor olabilir. Biraz orayı sanki şey gibi, e, yaşadığı şeylerden uzaklaşabileceği bir alan gibi görüyor. Ne kadar böyle şey bile olsa aslında aile olarak baktığımızda deneyim olarak çok böyle güzel deneyimleri olmayabilir, hatıraları olmayabilir, e, yaşadıkları olmayabilir ama yine de orada olma fikri, onların yanında olma fikri ona iyi geliyor diyebiliriz. Teslimiyet farklı bir enerji çalıştırıyor. Bu şey gibi affetmek, çok affetmek istiyor. Ya da nasıl söyleyelim, bazı insanlar mesela sevdikleri kişiden gereken ilgiyi, alakayı, sevgiyi göremediklerinde onları sevmeye devam ederler ama ciddi bir öfke oluşur. Burada böyle bir durum var. Yani onların belki uzaktan baktığınızda yok hayır ailesine bağlı biri değil, ailesini çok işte isteyen ya da seven biri değil diyebilirsiniz ama onların yanında olmak ona çok ciddi şekilde iyi geliyor. Kabul etmese bile. Biraz kabul etmeme durumu var burada çünkü. Genel olarak duygularını çok gösterebilen bir aile içerisinde büyümemiş olabilir. Ya da duygularını göstermenin kötü olduğuna dair bir, zayıflık olduğuna dair bir inançla büyümüş olabilir. Bu onu ciddi şekilde her alanda zorluyor diyebiliriz. Şimdi sizin enerjilerinize bakalım. Gölün ruhu olarak geliyorsunuz. Sessizlik hüküm sürüyor, durgun ve duran bir dönem yaşanıyor. Göl bu sessizlikte büyük bir mana barındırıyor dedi. Şimdi karşı taraftan ses gelmiyor. Ses gelmediği için siz de eyleme geçmiyor olabilirsiniz. Genel olarak bir sessizlik durumu hakim. Siz de bir bekleme enerjisinde olabilirsiniz bu durumdan kaynaklı. Ama içsel olarak baktığımızda ciddi bir korku durumu var. Artık bir şeylerin sonuçlanmasını istiyorsunuz. Bu sessizlik sizin çok hoşunuza giden bir enerji değil diyebilirim. Artık daha sıcak enerjilere geçmek istediğiniz bir süreçtesiniz. Sürekli kendinizi dışta hissediyorsunuz. Sürekli dışlanmışlık hissinin sizde olduğunu söyleyebilirim. Ve şu anki o sessizlik durumu size o korkuları, daha önce yaşadığınız o korkuları, belki o çocukluk döneminde yaşadığınız o korkuları size yansıtıyor. Genel olarak bir ait hissetmeyle ilgili bir sıkıntınız var diyebilirim. Şu an karşı tarafın harekete geçmemesi, yanınızda olmaması çocukluktaki o yalnız kalma durumunuzu hatırlatıyor size. Ama burada çok ciddi bir hüzün hissettirdi. Devam edelim. Şimdi şans kartı geldi. Korkular. Yeni kurulacak yakınlıklar, destek isteği, manevi yönden güçlenmek ve ektiğini biçmek. Şimdi burada artık sistem tarafından şanslı olduğunuz bir sürecin içerisindesiniz. Bir rehber gelecek olabilir hayatınıza. Bir arkadaş, bir dost, geçmişten biri de olabilir. Yeni biriyle de tanışacak olabilirsiniz. Bu da ya da bir kitap bile olabilir bu açıkçası. Bu rehberlikle beraber kendinizi daha iyi hissettiğiniz bir sürece doğru adım atıyorsunuz. Manevi olarak da yakın bir süreçte tanışmış da olabilirsiniz. Hayatınıza girmiş de olabilir. Burada manevi olarak sizi destekleyen bir enerji oluşturuyor. Daha böyle rahat, bu korkuları yönetebilmeyi öğrenmeye başladığınız bir etki yaratmış diyebiliriz. Güzel bir enerji var ama korku çok ciddi şekilde sizi çok çabuk böyle alanına alabiliyor diyebilirim. Yani enerjinizi toparlıyor olabilirsiniz ama toparladıktan sonra korku çok büyük bir enerji olarak var sizde. Ve bu da yalnızlık korkusu olarak açıkçası geliyor. Tek olmak, yalnız olmakla ilgili inançlarınıza ciddi şekilde bakmanız gerekiyor. Bu birazcık yani şöyle söyleyebilirim. Hayatınızı yöneten enerji şu an bu korku diyebiliriz. Bu çok çok yüksek ve örneğin yalnızlık korkusu olan bir kişinin hayatında hayatını hep yalnız
kalacağı kişileri çekmesi gibi ya da ilişkilere çok rahat başlayabilirsiniz belki ama hep bir terk edilme ya da terk etme ya da ilişkide hep bir sorun olma. Yani sonuç olarak sizden hep yalnız kaldığınız bir durum ortaya çıkıyor olabilir. Bu da sizin kendi korkunuzun size getirdiği durum diyebiliriz. Şimdi Kupa Kralı'yla beraber aslında sistem size bugün diyor ki sezgilerine güven. Bilinçaltına in, içine dön, ne istediğini, ne arzuladığını fark et. Ve bunları dengelemen gereken bir süreçtesin diyor bize. Şimdi 1, 2 ve 3 olarak kart seçin lütfen. Bugün için mesaj alalım. Biri seçen arkadaşlarım. Ermiş kartı. Kendi içindeki ışığa güvenmelisin der Ermiş bize. Aynı zamanda biraz yalnızlıktan bahseder. Burada biraz yalnız kalmaya ihtiyacınız olduğu bir süreçte olduğunuzu söyleyebilirim. Şimdi yalnızlık korkusu yaşıyorsanız eğer aslında içinize dönüp öncelikle yalnız kalsanız da mutlu olabileceğinizi, kendi kendinize yetebileceğinizi bir onaylamanız gerekir. Daha sonrasındaki inançlara bakarak işte örneğin yalnız kalmalıyım, güçlü olmak için yalnız olmalıyım. İşte örneğin çocuğum için yalnız olmalıyım. O kadar saçma sapan bile gelebilir ki inançlar baktığınızda. Yaşadığınız durumla o bağlantı, bilinçaltının kurma şeklini böyle çok garipseyebilirsiniz. Bu noktada o inançları bulup o inançları değiştirmeniz gerekir. Güçlü olmak için yalnız olmaya ihtiyacım yok. Yalnız olmak zorunda değilim gibi inançlarla değiştirmeniz gerekir. Ama daha çok burada o yalnızlıktan korkuyorsunuz ve birçoğunuz belki de biri seçen arkadaşlarım yalnız kalmamak adına mutlu olmadığınız, size hizmet etmeyen, bu hizmeti negatif anlamayın, pozitif manada katkı sağlamayan gibi düşünebilirsiniz. Enerjinizi düşüren insanlarla bir arada kalmaya devam ediyor olabilirsiniz. Şimdi yalnızlık korkusu olmayan, kendine yatabilen bir kişi çok rahat bir şekilde hayatındaki kişileri değerlendirebilir. Şimdi illa küsün, uzak durun gibi değil ama alanınızda negatif, sizi eleştiren, sizin enerjinizi aşağı çeken, enerjinizi emen, enerji vampirleri bile olabilir. Sürekli işte güzel şeylerden bahsettiğinizde onları enerji olarak yok etmeye çalışan kişiler varsa bu kişileri alanınızdan uzaklaştırmayı çok rahat bilirsiniz. Çünkü dersiniz ki ben pozitifte kalacağım, negatif bir şey alanımda istemiyorum. İster istemez çünkü etkilenirsiniz. Şimdi ya da negatif hizmet eden biridir. Onu uzaklaştırmayı çok rahat bilir yalnızlık korkusu olmayan bir kişi. Ama yalnızlık korkusu olan kişi yalnız kalmamak adına seçici olmaz. Ona hizmet ediyor mu etmiyor mu? Ona iyi davranıyor mu davranmıyor mu? Buna bakmaz. İlişkilerde de böyledir. Çok kötü davranan bir partneri neden kişi hayatında tutmaya devam eder? Oradaki psikolojik olarak hem altta yalnız kalmama durumu vardır. İşte aynı zamanda örneğin anneye babaya birine benziyordur. Ona aynı şekilde daha öncelerde kötü davranan bir kişiyle benzetiyordur. O enerjiden dolayı hayatını almıştır. Gibi bir sürü şey söyleyebiliriz. Ama önemli olan alanınızı temiz tutmaktır. Size hizmet eden, sohbet edebildiğiniz, katkı sağlayabilen, pozitif enerjileri yükseltebilen, bir isteğinizi, arzunuzu, hayalinizi anlattığınızda evet olabilir diye sizi cesaretlendirebilecek kişilerin alanınızda olmasıdır önemli olan. Çünkü pozitife hizmet etmeyen, negatife çalışan, negatif enerjilerle yüklü bir kişi sizin de enerjinizi emin olun en alta çeker. O yüzden bu alana dikkat etmeniz gerekiyor. Yalnızlıkla ilgili güzel bir değerlendirme yapmanız ve enerjinizi sömüren insanlardan uzak kalmanız gerekiyor diyebilirim. İkiyi seçen arkadaşlarım. Para beşlisi, tılsım beşlisi geldi. Şimdi tılsım beşlisi sevgiden yoksun olmak ve değersizlik hissinden bahseder. Kıtlık bilinci vardır burada da. Şimdi bu alanda da aslında aynı şekilde değersizlik duygunuz, sevgiden yoksun olma durumu, hayatınızdan böyle sevgi almasanız bile sevgi alabilmek adına daha doğrusu çok fazla çaba sarf etmenize, kendinizden vermenize sebep oluyor olabilir. Buraya dikkat etmenizde fayda var. Aynı şekilde çevrenizde olumsuz insanlara hizmet eden ya da
kendini unutup başkaları için kendini, hani saçımı süpürge ettim denir ya, böyle bir enerji çalıştırma durumu var. Şimdi buradaki en önemli bakılması gereken durum ne? Şimdi bunu yapabilirsiniz. Yapın. Hiç sıkıntı yok ama bu şekilde, bu inançla çabalayan insanların elde edeceği tek şey, dönüp kendilerine şunu söylerler ya da etrafındaki kişilere. Hep nankör insanları çektim hayatıma. İşte ben yaptım, hiç kimse bana bir şey yapmadı. Hep onlar nankördü, işte şöyleydi, böyleydi gibi. Ama buradaki durum zaten bunu görebilmektir. Kendinizden fazla ya da kendinizden vermemeniz gerektiğini, o dengeyi sağlamanız gerektiğini, değerli olduğunuzu anlamanız içindir. Bu alana siz de dikkat edip kendinizden çok başkalarına yöneldiğiniz bir enerji akışı olmamasına özen göstermelisiniz diyebilirim buraya. Üçü seçen arkadaşlarım, Kılıç Şövalyesi. Şimdi Kılıç Şövalyesi bize rekabetten bahseder, kuruntudan, mesafeden bahseder, soğumadan ve kavgadan bahseder. Burada çok fazla mesafe koyan bir enerji siz de olabilirsiniz. Etrafınızdaki insanlar da size mesafe koyuyor olabilir ve bu mesafede o yalnızlık korkunuzu tetikliyor olabilir. Örneğin kaçıngan kişileri hayatınızda çok rahat çekiyor olabilirsiniz. Onlar daha çok böyle uzaklaşmayı, mesafeyi korumayı seven kişilerdir. Zor enerjileri hayatınıza çekiyor olabilirsiniz. Sert bir enerji var burada. Burada genel olarak bakmanız gereken, işte rekabet ettiğiniz kişiler kimler? Sizinle rekabet eden insanlar mı var aranızda? Burada mutlu, huzurlu olmadığınız bir alanı mı devam ettiriyorsunuz? Buraya bakmanızda fayda olabilir. Evet, kolektif bir açılım. Hepsiyle uyumlanamayabilirsiniz ama içerisinden mesajlar almaya odaklanın lütfen. Şifa enerjisini arttırmak isteyen arkadaşlarım da WhatsApp'taki şifa grubumuza dahil olabilir. Teşekkür ederim vakit ayırdığınız için. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.